Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size çok tatlı bir tarifle geldim. Hemen oturup birkaç saat içerisinde örebileceğiniz çok kolay ve çok güzel bir tarif. Sadece ip ve elyaftan oluşuyor. Gözlerine ben vidalı göz kullandım. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Normal örgüden ya da keçeden de yapabilirsiniz. Böyle topla oynayan silk fili değil ama bu normal topla oynamayı seven bir fil. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilirler. Onlar için tüm terimleri en baştan gösteriyorum. Hadi yapımına geçelim. Önce malzemesimize geçelim. Ben 100 gramlık bir ipten bu kadar kaldı. 50 gramlık bir ip rahatlıkla yetebilir. Kullandığım markayı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu ipi 2,5 milim tığ ile ördüm. İçine boncuk elyaf kullandım. 8 milim vidalı göz kullandım. Onun dışında topu için isterseniz ben böyle ipliklerden sıra sıra örerek renk değiştirdim. Elinizde herhangi bir iplik varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ya da ebruli iplik varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ya da tek renk de yapabilirsiniz topu. Nasıl isterseniz o şekilde. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra halkamızın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne tığımı batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Tığımı batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. 6 tane yapacağız. 1, 2 oldu şu an. 3, 4, 5, 6. Daha sonra ipimi çekiyorum. Ortadaki halkam ilmeğim sıkılaştı. Başladığım ilmeğin üzerine, bu başak gibi olanın üzerine ikisini birlikte batıyorum. İplik kaydırma yapacağım. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. Şu an birinci sıramızın sonuna geldik. Etrafının sayısı 6 tane sık iğne. Nasıl sayıyoruz? Bu başak gibi olanları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi sıramızın bu bittiği ilmeğe, sıramızın bitiş yerine şöyle küçük bir iplik takacağım. Ve burada dursun. İkinci sıramızda hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Bir tanesini yapıyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. 2. Burada bir tane artırma yaptık. Hemen bir sonrakine yine artırma yapıyorum. Toplam 6 tane artırma yapacağız. Yani hepsinin üzerinden 6 artırma yapacağız. 6 taneydi. İkinci sıranın sonunda hepsinin artırma yapacağımız için 12 tane sık iğne olacak. Üçüncü artırmamı yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin üzerine 2 tane yapıyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. 2 tane yapıyorum sık iğne. Beşinci artırmamı yaptım ve son sık iğneme geldim. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Bitiş yerim burası. Buraya yine işaretleyicimi takıyorum. Şimdi ikinci sıranın sonu 12 tane sık iğne. Üçüncü sıradan 8. sıranın sonuna kadar artık artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sıradaki sık iğnemiz geldiğinde bu şekilde dönerek örüyoruz. Şöyle parmağımızla böyle yapalım. Çünkü giderek artırma yapmadığımız için açılmayacak, bardak gibi olacak. O yüzden parmağımı içine batırıp bu şekilde dönerek örüyorum. Kaça kadar? 8. sıranın sonuna kadar. Şimdi ben 8. sıranın sonuna geldim. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpin bu sıranın bitiş yerinin hizasına geldim. Bir ön bir arka hiç önemli değil. Göz kararı şu an hizasına geldim. Batıp yanındakine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bunu kopartalım. İçindeki ilmeği şöyle yapıp bu şekilde bağlıyorum. Bunu çıkartacağım. Şimdi böyle 4 tane bacağımızı yapalım. Aynısından. Şimdi şu orta kısmı yapacağız. Bacakları sonra buna birleştireceğiz.
Daha sonra devam edeceğiz. Şöyle dursun bakalım pilimizde. Bunun için 8 tane zincir çekelim. İpimi böyle yapıyorum. Çevirdim. Tutup geçiriyorum. Şu an zincir için ilmeğimi oluşturdum. 1. Bu zincir. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. 4. Bir sonraki zincire geçtim. 5. Ve bir sonrakine geçtim. 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi en son kalan zincire 3 tane sık iğne yapacağım. 1. Aynı deliğe ikinciyi batıyorum. 2. Aynı deliğe tekrar batıyorum. 3. Tek bir zincir deliğine 3 tane sık iğne yaptım. Bakın oval oldu. Dönüyorum. Şimdi artık zincirlerin giderken bir kanatını aldım. Dönüşte diğer taraflarını alacağım. Şimdi 5 tane sık iğne yapalım. Hepsine birer tane olacak şekilde. 1. Bir sonrakine geçiyorum. 2. Bir sonraki zincire geçiyorum. 3. Bir sonraki zincire geçtim. 4. Bir sonraki zincire geçtim. 5. En son deliğim kaldı. Bakın. Bunun içine 2 tane batıyorum. 1. Aynı deliğe tekrar battım. 2. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Bakın birinci sıramızın sonunu tamamladık. Şu anda etrafının sayısı 16 tane sık iğne. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Son bu birleştirdiğim sık iğnenin şu üzerinin buraya yine işaretleyicimizi takalım. Bu üst sıraya geçtikten sonraki son ilmeğimiz olacak. Sıra bitiş yerimiz. Birleştirmiştim. Hemen yanındaki sık iğneye batacağım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1. Bir sonrakine geçiyorum. 2. Bir sonrakine geçiyorum. 3. Bir sonrakine geçiyorum. 4. Ve bir sonrakine geçiyorum. 5. 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane artırma yapacağız. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından. İkinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Daha sonra 4 tane örelim. Aynen. 1, 2, 3, 4, pardon 5 tane örelim. 3 tane artırma yapalım. Birinci artırmamı yapıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Ve son ilmeğime geldim. Üçüncü artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Toplam 6 artırma yaptık. 16 taneydi. Şu anda 22 tane sık iğne oldu. İkinci sıranın sonunda. Şunu son yaptığımız yere takalım. İşaretleyicimi. Şimdi işaretleyicim son yaptığım yerdeydi. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Sonra bacağı alıyorum. Bir tane buraya batıyorum. Herhangi bir yerinden. Bir tane bebeğe batıyorum. Yaptığım bu örgüye batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane bundan, bir tane bunun sonrakine geçiyorum. 2'ye. Bir tane buradan, bir tane karşı taraftan. 3. Bir tane buradan, bir tane karşı taraftan. 4. Şimdi sonraki sık iğneye bir tane tek sık iğne yaptım. Sonra yine diğer bacağı alıyorum. Bir tane buradan. Bir tane karşı taraftan. İkisini birlikte çekiyorum. 1,
tekrar yapacağım. Yine aynı şekilde bir tane buradan batıyorum. Bir tane karşı taraftan. 2 3 4 tane ördüm. Şimdi 2 tane örüyorum. 1 2 taneyi boşta ördüm. Tekrar bir sonraki bacağımı alıyorum. Bir buradan, bir tane orta kısımdan. Yine 4 tane ile birleştiriyorum. 1 2 3 bir de 4. Daha sonra yine bir tane örüyorum boşta. Ve son bacağımı alıyorum. Bir, iki, üç, birleştirdiği aynen. Ve 4 tane ördüm. Bakın 2 tane kaldı. Şu an anladınız. Şu birer tane yaptıklarım ön ve arkası. Şu orta kısımlarda 2 tane yaptım. Bu yan kısmı. Şu an birleştirmemizin ilk sırasını yaptık. Şimdi devam edelim. İşaretleyicimi buraya battım. Burası benim sıramın bittiği yer. Devam ediyorum. 1 2 tane yaptım. O orta kısma delik olmaması için bir tane batıyorum. İkisini tam birleşim yerine. Daha sonra normal bacakların üzerinden her ilmeğin üzerine bir tane gelecek şekilde örüyorum. Bakın burada da tam bu orta kısımdan bir tane batıyorum. Şurası bacaktaki, bu zaten birleşim yeri olduğu için buraya batmıyorum ama şu orta kısmına bir tane fazladan batıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğime batıyorum. Yine aynı şekilde burada da orta kısma bir tane batalım fazladan. Daha sonra sıradaki ilmeğime batıyorum. Ara kısma yine bir tane fazladan battım. Daha sonra ilmeğime geçiyorum. Sıradaki ilmeğime. Burada da aynı şekilde orta kısma bir tane fazladan batıyorum. Orta kısma battım. Daha sonra şuraya geldiğimde birinci sıramda olacak benim. Ve ara kısma bir tane battığımda sıra sonuna gelmiş oluyorum. Şu an etrafına bir tane sayalım. Şimdi şu şekilde yapacağız. Sayarken buradan sayması bence biraz daha zor olacak. O yüzden bacaktan saymaya başlayalım.
Yani şurayı mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesela 9. sıramızı yaptık. O şekilde düşünürsek bence daha kolay olur böyle sayması, ortadan saymaktan ziyade. Burası yine sıramızın bittiği yerdim. Artık benim şu an etrafın sayısı bu arada 47 tane. Sizin burada 47 değil de atıyorum 46, 45 ya da 48 tane, hiç önemli değil. Aynı şekilde devam edin. Artırma eksiltme yapmadan şimdi dönerek öreceğiz. Ben 47 olarak öreceğim. Dediğim gibi sizin 45 tane ise 45 tane olarak devam edin. Ben onu nasıl eşitleyeceğini size söyleyeceğim. Çünkü aradaki batma yerlerine belki bir tane fazla batmış olabilirsiniz ya da eksik batmış olabilirsiniz. O yüzden ama hiç önemli değil, dediğim gibi. Bu tarifi değiştirmeyecek. Şimdi böyle saydığımızda şu an 9. sırayı yaptık. 10, 11, 12, 13, 14. 13. 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan sadece dönerek örelim. 13. sıranın sonuna kadar. Şimdi 14. sıraya geçtik. Bakın şöyle saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra boyunca yaptık. Artırma eksiltme yapmadan dönerek ördüm. 47 taneydi. Şimdi bu sırada bu sıranın sonunda 42 tane kalması gerekiyor. İlmeğinizin sayısı atıyorum 45 tane ise 3 tane eksiltme yapın. 46 tane ise 4 eksiltme yapın bu sırada. Ona göre benimki 47 tane. Ben 5 tane eksiltme yapacağım. Bu sıranın sonunda 42 tane kalsın istiyorum. Altının katı kalsın istiyorum. O yüzden burada 5 tane eksiltme yapacağım. Dediğim gibi sayısı kaç tanesi sizin. Bu sırada eşitleriz onu. Ona göre yapın. Şimdi ben 5 tane eksiltme yapacağım. Şunu son yaptığım yere takıyorum. İlmeğimin bittiği yere. Eksiltme 2 sık iğneyi bir tane sık iğne yapmak demek. Gizli eksiltme yapacağım. Yani başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum. İkisini birlikte çektim. Birinci eksiltmemi yaptım. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, pardon 6 tane öreceğim. 3, 4, 5, 6. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bakın her ikisini de bu taraflarını alıyorum. İkisini birlikte çektim. Tekrardan 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 5 tane eksiltme yaptım. Artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar dümdüz öreceğim. Ve şu an 14. sıranın sonunda oluyoruz. Etrafının sayısı 42 tane sık iğne kalması gerekiyor. Ve ben sıramın sonuna geldim. Şu an 14. sıranın sonunda etrafının sayısı 42 tane sık iğne. Şimdi 15. sıraya geçtik. Bu sırada 5 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. 6 eksiltme yapacağız. 42 taneydi. Şu an etrafının sayısı bu sıranın sonunda 36 tane sık iğne yapıp kalacak. Sıramın başladığı yere ilmeğimi taktım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum.
Ve son 6. eksiltmemi yapıyorum. 5 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıra sonuna geldim. 15. sıranın sonu, etrafının sayısı 36 tane sık iğne kaldı. 16. sıraya geçtik. Bu sırada 4 ör 1 eksilt yapacağız. 30 tane sık iğne kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 2, 3, 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Toplam 6 eksiltme yapacağız. 4 tane örüyorum. 4 tane ördüm. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Ve son 6. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 3 ve 4. Şu an etrafının sayısı 30 tane sık iğne kaldı. Şimdi bacak kısımlarına güzelce elyaf dolduralım. İçine henüz birazdan koyarız. İsterseniz henüz şu gövde kısmına koymayın ama bacaklarımız sonrasında belki bu kadar iyi dolduramayabiliriz burası daraldığında. O yüzden güzelce elyaflarımızı yerleştirelim. Çok aşırı da değil, normal bir şekilde. Şimdi 17. sıraya geçtik. Bu sırada 3 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. Toplam 6 eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Şu an etrafının sayısı 30 tane sık iğne. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 17. sıranın sonu 24 tane sık iğnem kaldı. 18. sıraya geçtik. 6 eksiltme yapacağız. 2 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Bu arada her sırada şu işaretleyicimi bir yukarı taşıyabilirsiniz. Bittiği yere sıranın. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yaptım. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yaptım. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geldim. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. 19. sıraya geçtik. Bu sırada 1 ör 1 eksilt yapacağız. 12 tane sık iğne kalacak bu sıranın sonunda. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum.
Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 19. sıranın sonu. 12 tane sık iğne kaldı. Buradan iyice. Şimdi güzelce elyaflarımı biraz daha yerleştireyim bu gövde kısmına. Şimdi devam ediyoruz. 20. sıraya geldik. Hepsinden eksiltme yapıyorum. 6 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Şu ipimizi artık çıkartalım. Altıncı eksiltmeyi yaparken şöyle üçünü birlikte aldım ve geçiriyorum ilmek kaydırma yaparak. İsterseniz bu son kısım iğneyle de toplayabilirsiniz. Nasıl isterseniz, ben daha pratik olduğu için şöyle yine üçünü birlikte aldım. Buradan geçiriyorum. 2 zincir çektim. Daha sonra bunu kesiyorum. Sonra şu orta kısmı tığım buradan batırıp en ortadan çıkartıp böyle çekiyorum. Bence güzel oldu. Daha sonra bunu buraya sabitliyorum. Ve şu şekilde ipimi içine veriyorum. Burada da bir parça iplik kalmış. Bunu da içine verelim. Tamamdır. Ve gövdemiz hazır. Ve birinci partımızın sonuna geldik. Birinci partımızda bacaklarını ve gövdesini yaptık. Şimdi ikinci partımıza geçelim.